Herkese tekrardan merhabalar. Anıl'ın Avı kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Evet, yine ve yeniden maalesef uzun bir ara vermek durumunda kaldım. Bu konuda tekrar özür diliyorum ama tekrardan bir özür dileyeyim. Ama bu sefer gerçekten çok geçerli bir sebebim var. Baba oldum. Tabii ki bir 2 ay kadar YouTube kısmına ara verme durumum oldu bundan kaynaklı. Aslında yani baba olalı daha bir ay bile tamamlanmadı diyebilirim. Fakat tabii ki bunun bir oda hazırlığı, başka tantanaları vesaireleri fazlasıyla oldu. Tatlı bir telaş içerisindeydik. Aile. Ve tabii işte çocuk doğdu, o oldu, bu oldu vesaire derken de hiçbir şekilde şu kameranın karşısına oturmaya fırsat bulamadım. Ama bu şu anlama gelmiyor. Asla ve asla geek dünyasından, daha önceden takip etmiş olduğum içeriklerden uzak mı kaldım? Hayır. Sizler gibi ben de aslında pasif bir takip ediciydim. Sessiz sedasız sadece içeriklerin gelmesini bekliyordum. Tabii bu bende yine her zaman olduğu gibi bir tatlı anksiyeteye sebep de oldu. Çünkü şansıma mıdır nedir? Tam ben bu yoğun telaşın içerisine girdiğimde gerçekten geek dünyası, hatta ta çocukluğumdan gelen bazı kahramanlar, karakterler ki bu videoda hepsine tek tek değineceğiz. Hiç merak etmeyin. Bir anda böyle bir fragman şölenine, içerik şölenine dönüştürdüler işi. Dediğim gibi pasif bir takip içerisinde olduğumdan dolayı bu süreç içerisinde ulan buna da video çekmem lazım, ulan buna da video çekmem lazım falan modundaydım açıkçası. Neyse, nitekim tekrar kameranın karşısına oturup sizlerle buluşma şansı yakaladım. Lafı fazla uzatmayayım. Giriş kısmında çok oyalanmak istemiyorum. Çünkü konuşmamız gereken gerçekten çok fazla şey var. İsterseniz gelin bir intromuzu atlayalım ve uzun bir aradan sonra tekrardan videomuza başlayalım. Şimdi ilk bahsetmemiz gereken ki bu tam ara verdiğim sürecin en başına denk gelen süreçle ilerlemek istiyorum. Avengers Doomsday ile alakalı yayınlanan 4 teaser fragman. Buna bir mercek tutmayı inanın çok fazla istiyorum. Marvel stüdyoları Multiverse Saga döneminin en kritik virajına girerken Avengers Doomsday ile sadece bir film değil, bir efsanenin geri dönüşünü müjdeliyorlar adeta. Russo kardeşlerin yönetmen koltuğuna tekrardan oturduğu ve Robert Downey Jr.'ın bu sefer Victor Von Doom, yani Dr. Doom olarak bildiğimiz efsane karakterle geri döndüğü bu proje paylaşılan 4 farklı tanıtım teaserı ile bizlere fragmanlardan daha fazlasını sundu diyebilirim. Russo kardeşlerin de belirttiği gibi bakacak olursak bunlar sadece birer fragman değil, birer hikaye, yani bize verilmeye çalışan birer ipucuydu. Dediğim gibi 4 tane farklı teaserımız vardı. Gelin onlara da ufak bir mercek tutalım. Tutmaksa olmaz. Efendim, ilk tanıtım 1949 yılının kırsal Amerika'sına Steve Rogers'ın, yani Kaptan Amerika'mızın sessiz ve huzurlu emekliliğine odaklanıyordu. Steve'in 1950 model bir Triumph T100 motosiklet sürerken görüyoruz teaser'ın başında. Washington DC yakınlarındaki o meşhur evinde değil de daha uzak bir çiftlikte, yani Steve Kaptan Amerika üniformasını bir sandığa kilitleyerek babalık görevine odaklanıyor. Ne kadar tanıdık. Ancak kucağındaki bebek teorilerimizin fitilini ateşleyen asıl unsur haline de geliyor. Çizgi roman tarihinde Steve ve Peggy'nin çocukları nadiren görülür. Ancak bu bebeğin giydiği mavi kıyafetler ve arka plandaki mavi detaylar onun bir erkek çocuk olduğunu fazlasıyla düşündürüyor. En çılgın ama bir o kadar da mantıklı teori şu şekilde geliyor bana. Bu bebek aslında çoklu evrende yolunu kaybetmiş genç bir Victor Von Doom olabilir mi? Falan böyle. Steve'in motosikletinin markası olan Triumph, yani zafer kelimesi, Victor isminin bir eş anlamlısı olarak gizli bir mesaj veriyor da olabilir. Eğer Steve Rogers zaman akışını bozarak 49'da kalmayı seçtiyse bu bencilce karar aslında evrenin en büyük tehdidini, yani Dr. Doom'u yaratmış olabilir. Tanıtımda görülen ikinci lastik izleri birinin Steve'e doğru geldiğini veya ondan kaçtığını gösteriyor. Bu da huzurun çok yakında bozulacağı işareti gibi. Gelelim ikinci teaser'a. Burada da Thor'la alakalı yine bir ebeveynlik kısmı ile alakalı bizlere göz kırpıyorlar. İkinci tanıtım Thor Love and Thunder sonrasında evlat edindiği Love karakteriyle huzur arayan Thor'a odaklanıyor. Thor'u tekrar kısa saçlı görüyoruz. Bu stil genellikle onun en savaşçı, en tanrı katili olduğu dönemlere, yani Sakar ve Infinity War gibi bir referans diyebiliriz. Thor eski babalardan güç isterken Love'ın yatağında olmayan varlığı onun yeni bir düşman tarafından
gözden kaçırıldığı kanaati niteliğinde. İlginç bir detay ise Thor'un yanında Stormbreaker var ama Mjolnir yok. Bu da Love'ın son savaşta kullandığı Stormbreaker'ı bir şekilde geride bıraktığını veya düşmanın doğrudan Thor'un canını yakmak için Love'ı hedef aldığını gösteriyor sanki. Bazı hayranlar Love'ın peluş oyuncağının Doctor Doom'un andırdığını iddia etse de bu şimdilik komplo teorisi sınırında kalıyor. Şimdi bu iki teaser'ın bendeki ekstra etkisinden de bahsetmezsem olmaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü dediğim gibi en başta da bir ebeveynlik sürecinin içerisinde olduğum dönemde 17-18 yaşlarında izlemeye başladığım ve gittikçe büyüyüp genişleyen, ki asla böyle bir beklentimizin olmadığı bir Marvel evreninde geldiğimiz noktaya bakıldığında senelerdir takip ettiğim karakterlerin benimle benzer bir kaderi yaşıyor olması bana böyle biraz ironik geliyor. Sanki yani hani böyle ne alaka diyeceksiniz belki ama bana bir göz kırpıyormuş gibi hissettiriyor. Yani senelerdir gerçekten takip etmiş olduğum süper kahramanların çok daha öncesine gittiğimizde çizgi romanlardan karıştırarak tanıdığım karakterlerin şimdi yeni bir yok oluşun öncesinde ebeveynlikle alakalı süreç içerisinde oluyor olmaları bana gerçekten daha dokunaklı geliyor. Hele bir de Doctor Doom'un Fantastic Four filminden de o son after credit'te gördüğümüz gibi böyle bir çocuk toplama gibi bir merakı söz konusuysa yine burada Kaptan Amerika'dan ve Thor'dan da eğer çocuklarını çalma neticesinde bir atakta bulunacaksa benim gibi yeni ebeveyn olmuş, hatta işte bu süreçlerin en başında ebeveynliği yeni deneyimlemiş olan insanlar için artı bir duygusallık katacak diye düşünüyorum. Gelelim 3. teaser'daki hikayemize. Meşhur X-Men dönüşü ve bir takım stratejik hamleler. 4 tanıtım arasında en sarsıcı olanı şüphesiz X-Men temalı olanıydı. X-Mention'ın daha önce filmlerde görmediğimiz devasa kütüphanesinde Charles Xavier ve Magneto'nun satranç oynadığı sahne her karesiyle bir başyapıt. Charles'ın telekinezi kullanarak bir satranç taşını hareket ettirmesi, 2006 yapımı X-Men The Last Stand'in sonundaki Magneto sahnesine resmen bir selam duruşu. Satranç tahtasındaki durum ise tam bir şahmat analizi gerektiriyor. Satrançtan çok anlamam ama ufak bir inceleme yaptığında her şey böyle çorap söküğü gibi geliyor. Siyah şah B2 karesinde, metal kale A2 karesinde şah çekiyor. D2 karesindeki at ve C1 karesindeki siyah kale kaçış yollarını kapatmış durumda. Yani bu sahne sadece bir oyun değil, mutantların yaklaşan Doomsday felaketindeki stratejik rollerini ve kaçınılmaz sonlarını temsil ediyor. James Marsden'ın Cyclops olarak karşımıza çıkması ve malikanenin önünde Sentinellere karşı savaşması nostaljik bombası patlatıyor. Cyclops'un kostümü şimdiye kadarki en çizgi roman sadık haliyle karşımızda ve inanın bu durum James Marsden'ın MCU'da çok daha büyük bir role sahip olacağının işareti bence. Gelelim son hikayemize. 4. hikaye bize Wakanda ve Taloka'nın kurak kaderini gözler önüne seriyor. Son tanıtım ise bizleri Shuri ve M'Baku'nun kurak, tozlu bir dünyadaki mücadelesini götürüyor. Dikkat çeken en önemli detay Shuri ve M'Baku'nun zırhların artık Talokan vibranyumu, yani turkuaz renkli olanlardan diyorum, bunlarla güçlendirilmiş olması, Namor'un yakası ise siyah Wakanda vibranyumuyla dokunulmuş. Bu iki ulusun artık tam anlamıyla birleştiğini gösteriyor. Ancak asıl şok edici olan Namor'un ve Talokan piramitlerinin okyanus dibinde değil, kavrulmuş bir çölde duruyor olması. Ya bu bir çarpışma sonucu okyanuslar buharlaştı ya da Doctor Doom bu bölgedeki Battleworld'u oluşturmak için budayıp çölün ortasına taşıdı. Shuri'nin fragman sonunda kime selam verdiğine dair teoriler ise bizi bir kraliyet saygısı uyandıran Storm Ororo Munroe karakterine götürüyor gibi. Evet, Avengers kısmını bu şekilde bir elden geçirmiş olalım. Marvel cephesinden devam edelim. Spider-Man Brand New Day filmiyle alakalı da gayet güzel tadında bir fragman geldi. Gelin istiyorsanız biraz da ondan bahsedelim hemen. Tom Holland'ın 4. solo filmi Spider-Man Brand New Day, Peter Parker için tam anlamıyla bir sıfırlama noktası. No Way Home sonunda herkesin hafızasından silinen Peter, şimdi Manhattan'da derme çatma bir apartman dairesinde kimsenin ismini bilmediği bir vigilante, yani halk kahramanı olarak yaşıyor. Bu fragmanda en çok dikkat çeken nokta bence Peter'ın fiziksel evrim ve organik ağlara artık sahip oluyor olması. Fragmandaki en büyük bomba Peter'ın vücudundaki şaşırtıcı fiziksel evrim. Peter artık mekanik ağ fırlatıcılarına ihtiyaç duymuyor. Biyolojik bir değişim geçirerek organik ağ üretmeye başlıyor. Bu durum Tobey Maguire'ın Spider-Man ile olan bağlantısını güçlendiriyor. Epigenetik teorisine göre Peter'ın çoklu evrendeki diğer Peter'larla, Tobey ve Andrew'dan bahsediyor,
bahsediyorum. Olan teması onun DNA'sındaki uykuda olan genleri tetikledi ve yaklaşan kozmik felaketlere yani Doomsday senaryosuna hazırlık olarak vücudunu mutasyona uğrattı. Bruce Banner'ın yani Smart Hulk'ın Peter'ı taradığı sahnede ekranlarda mutate yani mutasyon geçirmiş ifadesinin geçmesi de boşuna değil. Marvel stüdyoları artık mutant kelimesini kullanmaktan hiç çekinmiyor. Peter'ın kas yoğunluğu 12.500 psi ve nöral tepki hızı 0.02 saniye. Onu sadece bir kahraman değil bir omega seviye tehdit olabileceğini de gösteriyor. Gelelim sokaktaki tehlikeye. Punisher, Scorpion ve Jean Grey. Film sadece genetik değişikliklerle uğraşmıyor. New York sokakları hiç olmadığı kadar tehlikeli. Frank Castle yani Punisher her zamanki vahşetiyle suçluların peşindeyken Spider-Man ile karşı karşıya geliyor. Frank'in tank sürdüğü ve Spider-Man'e kaybediyorsun evlat dediği sahneler ikili arasındaki gergin ama saygılı ilişkiyi pekiştiriyor. Ayrıca Michael Mondo'nun Scorpion olarak nihayet tam donanımlı zırhıyla geri dönmesi hayranların yıllardır beklediği bir andı. Ancak asıl sürprizimiz Sadie Sink tarafından canlandırılan gizemli karakter. Teorilerimiz onun MCU'nun Jean Grey olduğu yönünde ama zihin kontrolü yapabilen ve cisimleri havaya uçuran bu güç sıradan bir meta insan gücü değil. Jean'in uyanışı dünyadaki diğer uyuyan mutant skenlerini de tetikleyebilir ve bizi mutant segaya yavaş yavaş taşıyabilir. Tabi yine fragmanla beraber artık bir atmosferik olarak da değişiklik durumumuz var. İlk üçlemeyi çeken yönetmenimiz artık zaten koltuğun arkasında değil. Shang-Chi'yi çeken yönetmenimiz artık filmin başında ki bu arada diğer Spider-Man'lere göre baktığımızda 4. filmi hak etmiş ya daha doğrusu çektirebilmiş yegane de Spider-Man oldu kendisi. Tom Holland'ı da buradan alkışlayalım. Efendim gelelim benim halihazırda yavaş yavaş sindire sindire içine girmeye başladığım bir evrenle alakalı diziye. Neden bahsediyorum? Game of Thrones evreni. Şimdi burada bir hayda sesleri olabilir. Lütfen wow bir sakin. Evet ben Game of Thrones zamanında yani bunun en popüler en şaşalı olduğu zamanlarda bir takipçisi değildim. Ama bu benim için bir ilk değildi. Ben olduğum olası böyle inanılmaz popüler olan dizileri, kitapları, filmleri o an tüketmeyi çok sağlıklı görmüyorum. Çünkü insanlar aşırı hype'tan dolayı her şeyi abartarak anlatıyor ve abartarak reaksiyon veriyor. Ben bir tık daha işlerin yatışmasını bekliyorum. Game of Thrones evreniyle alakalı biraz işi abartmış olabilirim. Halihazırda gerçekten daha hala son sezona kadar Game of Thrones'u izlemiş bir insan değilim. Yine burada bir linç yemek istemiyorum o yüzden. Ara ara böyle tükettiğim bir evren. Ama gel gelelim hem eşimin Game of Thrones evrenine çok ciddi bir kalbi bağ olmasının da etkisiyle beraber ilk etapta House of Dragon'a bir şans verdim ve gerçekten de beni içine almadı diyemem. Fakat bunun üzerine yeni gelen bir A Night of the Seven Kingdoms diye böyle hasbelkader bir hikaye ortaya çıktı ve hadi dedim buna da bir şans verelim. Ve gerçekten şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İyi ki bu diziye de bir şans tanımışım. Çünkü gerçekten Game of Thrones evrenini dediğim gibi o kadar çok derinlemesine bilmesem de zamanında konuşulanlar sayesinde fazlasıyla bilgiye de sahibim. Yani spoiler'ın Allah'ını yemiş bir insanım. Onlardan tamamen bağımsız, daha ponçik, daha samimi, daha içten ve daha sıradan insanların hikayenin ana karakter olduğu bir hikaye anlatıyor. Bu uzun süredir gerçekten izlediğim bir tarz değildi. Şöyle bir elden geçirecek olursak diziyi hakkını vermek gerekirse diyelim. Game of Thrones evreni ejderhaların gölgesinden çıkıp daha insani, daha toprak kokan bir hikayeye evrildi. A Night of the Seven Kingdoms bizleri Sir Duncan the Tall lakabıyla Dunk ve onun gizemli yaveri Aegon yani sonradan öğrendiğimiz Aegon Targaryen'ın maceralarına götürdü bizi. Dizi Game of Thrones'tan 100 yıl, House of Dragon'dan ise 72 yıl sonra geçiyor. Ejderhaların artık sadece birer ana olduğu bu dönemde asalet sadece kılıç ustalığıyla değil karakterlerle de ölçülüyor. Peter Claffey tarafından canlandırılan Dunk ki burada şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar bu konuda ne alaka diyebilir. Ben bu adama iki rolü ileride çok yakışacağını düşünüyorum. Bir, Batman çok alakasız olabilir ama ben şöyle bir kendisini Batman maskesiyle hayal ettim. Boyu, posu vesaire saçını biraz siyah boyasalar o suratındaki şebelekliği de biraz oyunculuk katarak azaltsalar bence olabilir. Ya da bak bu konuda birazcık daha destek göreceğimi düşünüyorum. Yarın öbür gün bir live action League of Legends dizisi veya filmi gelirse burada bence 10 numara Garen oynayabilir bu arkadaş demedi demeyin. Master'ı Sir Arlan'ı ölümü üzerine onun kılıcını ve zırhını alarak Ashford turnuvasına
katılıyor kendisi. Ancak şövalye olduğunu kanıtlaması için bir asilin ona kefil olması gerekiyor. İşte Egg ile yolları da burada kesişiyor. Dizinin tonu alışkın olduğumuz o ağır ve karanlık atmosferlerden bayağı bir farklı. Daha hafif, esprili ama bir o kadar da içten bir yol hikayesi havasında. 6 bölümden oluşmuş olan ilk sezon Duncan bir kuklacıyı korumak için bir Targaryen prensine el kaldırması ve ardından gelen Trial by Seven yani yedili dövüşüyle doruk noktasına ulaşıyor. Yani bu dizi Westeros'un sadece krallardan, kraliçelerden ibaret olmadığını, küçük insanların da büyük destanlar yazabileceğini hatırlatıyor. Şimdi buradan sonraki noktada ayrı bir klasör açmak istiyorum. Benim de çocukluk noktasında ve 90'ların son 2000'lerin başıyla beraber içine dalmış olduğum gamer dünyasıyla alakalı bir takım havadisler var. Bu 2 aylık sessizliğim noktasında bu alanla alakalı da çok fazla gelişme oldu. Tabii bunların beyaz perde uyarlamalarından bahsediyorum. İşin diğer kısmı Enes Kirazoğlu ve türevlerinde diyeyim. Şimdi son yıllarda video oyunlarının beyaz perdeye ve ekranlara taşınması bir trend haline geldi. Ancak bu her zaman başarılı gitmiyor. Buradaki değineceğim nokta hayranların en çok tartıştığı 4 proje. God of War, Street Fighter, Mortal Kombat 2 ve Tomb Raider. Şimdi gelelim ilk Amazon'un Walmart Kratos'u diyebileceğimiz God of War krizine. Amazon'un God of War dizisinden gelen ilk görseller hayranları kelimenin tam anlamıyla ikiye böldü. Aslında daha çok hayal kırıklığına uğrattı. Ryan Hurst'un Kratos olarak seçilmesi teoride ilginç olsa da paylaşılan görsellerdeki göbekli Kratos imajı oyunun o kaslı ve görkemli tanrısından çok uzak. Hayranlar haklı olarak şunu soruyor. Lan neden Kratos'un 8 baklavalı, 12 baklavalı o heybetli vücudunu göremiyoruz? Şimdi The Last of Us dizisinde Bella Ramsey'in Ellie'ye benzememesi bir şekilde oyunculukla telafi edildi. Ancak Kratos gibi fiziksel heybetiyle tanınan bir karakter de bu tür bir sapma projenin ucuz görünmesine neden oluyor. Yapımcıların yapay kas veya CGI kullanması bile bu hayal kırıklığını gidermeye yetmeyebilir. Kratos bir spor salonuna gitmeli ya da Amazon bütçeyi biraz daha kaslara ayırmalı diye düşünüyorum. Tabi ayrıyetten bir de o çocukla Kratos'u canlandıracak abimizin suratındaki o ebleklik ve şebekliğinde acilen gitmesi gerekiyor. Çünkü bu iş gerçekten iyi oyunculukla kurtarılamayacak noktada gözüküyor maalesef. Şimdi gelelim asıl beni Atari salonlarına bağımlı eden oyunla alakalı yapılan filme. Bak gözlerimin içi parlıyor resmen. Neden bahsediyorum? Mortal Kombat sananlar. Sizi şöyle alayım. Street Fighter kardeşim. Şimdi God of War'daki hayal kırıklığının aksine yeni Street Fighter filmi fragmanında ben ne olduğumu biliyorum mesajını çok iyi verdiklerini düşünüyorum. Kai Sakurai'nin yönettiği film 90'ların o renkli, abartılı ve eğlenceli dövüş atmosferini sonuna kadar yansıtıyor. Andrei Kojin'in Ryu, Noah Centineo'nun ise Street Fighter 5 tarzı at kuyruğuyla Ken olarak karşımıza çıkması ki Ken benim favori karakterimdir. Ben birazcık daha klasik görünümünü tercih eden izleyicilerdenim. Bunu da bir parantez olarak açmak istiyorum. Casting anlamında gayet isabetli kararlar alındığını hissettiriyor. Fragmandaki en tatlı detaylardan biri oyunun efsanevi o araba parçalama bonus bölümüne yapılan referans. Ryu'nun bir arabayı tekmeleyerek parçaladığı sahnede arkadaki plakanın orijinal oyundakiyle aynı olması hayranları sizi görüyoruz demenin en güzel yolu. 17 farklı karakterin yer alacağı film David Dastmalchi'nin M. Bison rolündeki tehditkar duruşuyla aksiyon ve kamp estetiğini harika harmanlıyor. Tabii işin içinde 50 centlere kadar süreç gidiyor. Bakalım neler olacak ama ben gerçekten Street Fighter filmiyle alakalı şimdiden güzel bir beklenti içerisindeyim. Lütfen batırmayın. Şimdi gelelim yine ta PlayStation 1 zamanlarına kadar götüren Tomb Raider filmiyle alakalı paylaşılan ilk referanslara. Amazon'un bir diğer büyük projesi olan Tomb Raider dizisinde Sophie Turner'ın Lara Croft olarak seçilmesi internette büyük bir fırtına kopardı. Gardırop testi fotoğraflarındaki lanky yani uzun ve ince ve aşırı bronzlaşmış durumu bazı hayranlar tarafından kötü bir cosplay olarak nitelendirildi. Angelina Jolie'nin yarattığı o ikonik ve güçlü imajın ardından Sophie Turner'ın daha modern belki daha hayatta kalma odaklı ama görsel olarak sönük kalan bu hali sizin en büyük riski gibi görünüyor. Lara Croft sadece bir ses değil, bir estetik bence. Turner bu estetiği oyunculuğuyla doldurabilecek mi? Bunu biraz zaman gösterecek. Fragmanlara vesairelere birazcık daha zaman tanımamız gerekiyor. Şimdi burada tabii Angelina Jolie'ye de tabii ki selam durduk ama o dönemde de
yine Angelina Jolie ilk seçildiğinde çok ciddi anlamda eleştiriler almıştı belirli bir kesimden. Evet, tamam, Lara Croft'un böyle bir seksapilitesi, bir alımı çalımı muhakkak var ama bir de böyle koca dudaklı bir kadını da niye oynatıyorsunuz kardeşim gibi eleştiriler vardı. Kimileri tarafından beğenildi, kimileri tarafından beğenilmedi. Eşim tarafından beğenilmiyor mesela. Yani yorum izleyicinin, takdir sizlerin. Ben çıtır çerezlik bir içerik olarak en kötü ihtimalle izlerim diye düşünüyorum. Gelelim şimdi yine 90'lardaki Atari salonları kısmında bir Street Fighter kadar olmasa da yine arada birkaç el atmamı heveslendiren oyunun bir pazarlama stratejisi hatasına kurban gitmesi konusuna. Neyden bahsediyoruz? Mortal Kombat 2'nin büyük felaketine. Gelelim listemizdeki en üzücü noktaya. Mortal Kombat 2 filmi aslında her şeye sahipti. Harika bir fragman, heyecanlı hayranlar ve doğru zamanlama. Ancak Warner Bros. Filmi sadece fragman çok başarılı olduğu için Ekim ayından yaz dönemine erteleyerek kendi ayağına sıktı resmen. Bu erteleme komik kompanellerini, imzalı posterleri ve oyun içi kostüm tanıtımlarını anlamsız hale getirdi. Karl Urban'ın John Cage olarak Baraka ile dövüştüğü sahnelerin sızmaması bile hayranlardaki heyecanın söndüğünün bir göstergesi. Üstüne bir de Jade'in kel yapılması gibi tuhaf kararlar eklenince Mortal Kombat 2 bir başarı hikayesinden çok bir film okullarına ders olarak okutulacak pazarlama felaketine dönüşüyor. Birinci filmden de ne umduk ne bulduk orası da tartışılır. Bir CGI şöleniydi, bir geçmişe olan ciddi özlemi olan insanlara ufak tefek böyle saygı duruşu özellikleri vardı. Üzerimize pek yeterli olmasa da yeterli miktarda Scorpion ve Sub-Zero atmışlardı. İkinci filmde bunun dozajını biraz daha arttıracaklarını ümit ediyorum ama bahsettiğim gibi ciddi bir pazarlama hatası durumu söz konusu. Şimdi oyunlar kısmını da aradan çıkardığımıza göre gelelim benim için diğer bir nostaljik kısımla alakalı noktaya. Tabi bunun içerisinde bir tanesi diğerleri kadar ağır basmıyor çünkü o kadar nostalji hissi uyandırmıyor benim gözümde. Burada bahsedeceğim içerikler Toy Story 5 ki benim için bambaşka bir yeri vardır. Değil mi Baz? Dediğim gibi Toy Story 5 ve Harry Potter. Bunun yanında bir tutam da size Moana felaketi artçılarından da bahsetmek istiyorum. Hadi gelin önce bir Toy Story 5'ten bahsedelim. Pixar Toy Story 5 ile günümüz ebeveynlerinin, which means ben, ve çocuklarının en büyük sorunu olan teknoloji bağımlılığına parmak basıyor. Bonnie'nin oyuncaklarını bir kenara bırakıp iPad'inin büyüsüne kapılması Woody ve Buzz'ı bu sefer ekranlara karşı verdiği bir savaşa götürüyor. Fragmandaki görsellerin aşırı temiz ve yapay zeka gibi görünmesi eleştirilse de hikayenin mahremiyet ve ekran süresi gibi derin konulara odaklanacak olması bence umut verici. Woody'nin bir şekilde takıma geri dönmesi 4. filmin duygusal finalini birazcık zayıflatsa da ki ben 4'ün sonunda çok ciddi anlamda ağlamıştım. Pixar'ın bu sefer gerçekten son bir kez diyerek seriyi kapatıp kapatmayacağını merakla bekliyoruz. Hele burada Woody'nin kelleşmesi ki bak bunu çok böyle büyütenler oldu. Kardeşim Toy Story 2'de de onun bir restorasyon süreci var. Orada da kafaya bir boya atıyorlardı. Ne çabuk unutuyorsunuz. Zaten onun bir saç ekim süreci vardı yani. Şimdi millet come to Turkey, come to İstanbul falan filan dedi ilk etaplarda. Ben bayağı bir güldüm. Buzz'ın saç durumunu tabii ki kafası sürekli kapalı olduğundan dolayı bilmiyoruz. Belki kendisi çoktan kel kalmıştı bile. Hadi o zaman araya bir Moana felaketini de sıkıştıralım. Sonra Harry Potter'ı falan filan bırakalım. Disney'in animasyonun üzerinden henüz 10 yıl bile geçmemişken Moana'yı canlı aksiyona uyarlaması sinema dünyasındaki yaratıcı tıkanıklığının en bariz örneği oldu bence. Dwayne Johnson'ın Maui olarak bizzat karşımıza çıkması ticari bir başarı garantisi olsa da fragmanın animasyondaki kareleri birebir kopyalaması bu projenin sadece bir para basma makinesi olduğunu kanıtlıyor. Orijinal film Disney Plus'ta ücretsiz izleyebilecekken insanların sinemaya gitmesi için Drak'ın You Are Welcome şarkısını canlı söylemesinden fazlasına bence ihtiyaç var. Zaten bu saç olayı baya bir dalga konusu oldu. Ne diyelim kaç yıllık Drak abimiz bence artık kendi kuyusunu kazmaya başladı. Şimdi gelelim asıl benim için bir çocukluk travmasına sebep olan içeriğe
Ve neden bahsediyorum? Harry Potter. Şimdi bazılarınız diyecek ki belki ulan ne alaka? Ama arkadaşlar ben kitaplar çıktığında bir hevesle okumaya başlamış bir ergenken beyaz perdeye uyarlanmasıyla beraber ki Daniel'le beraber aşağı yukarı aynı jenerasyonun çocuklarıyız. Aramızda 1 ya da 2 yaş bir fark var. Ya o benden büyük ya ben ondan, hatırlayamıyorum şu an. Fakat bir benzetilme durumumuz söz konusuydu ki hatta çok iyi hatırlıyorum. İlk filmi sinemada izlediğimde, filmden çıktığımda sanki o kötü aileyle beraber o kötü hatıraları ben yaşamışım kadar ciddi bir üzüntü ve böyle tribe girerek salondan çıkmıştım. Hatta filmi izlerken içim daralmıştı. O kadar söyleyeyim yani. Ve bununla beraber artık Harry Potter evreninin çok ciddi anlamda bir popüler kültüre dönüşmesi ve o dönemdeki biz gençlerin artık dillerine pelesenk olmuş bir içeriğe dönüşmesinden de kaynaklı Harry Potter lakabı üstüme öyle bir yapıştı ki Harry Potter aşağı, Harry Potter yukarı oldu. İşin en kötü tarafını söyleyeyim. Herife benzememek için her tarz değiştirdiğimde bir sonraki fragmanda veya bir sonraki posterde bir bakıyordum. Ben saçımı uzatıyorum. Adam saçını uzatıyor. Ben sakal bırakıyorum. Kirli sakal yapıyorum. Adam kirli sakal bırakıyor gibi böyle saçma sapan bir durum da söz konusu olmuştu. Dolayısıyla ben de çok ciddi anlamda bir yara bıraktı bu Harry Potter evreni ve serisi. Fakat dediğim gibi hani böyle çok falan tüy kaka diyecek boyutta da değilim. Hani evrene karşı bir nefretim vesairem yok. Konuda yanlış anlaşılmak istemem ama müptelası değil. Kitapları aşağı yukarı okumaya çalışmış, filmlerini bir noktaya kadar sabrederek, yağ sabır çekerek izleyebilmiş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki izlenilebilir, tüketilebilir, kafa açma noktasında iş görebilir bir evrene sahip. Tabi burada dediğim gibi ama seven tarafta da olsak da sevmeyen tarafta da olsak da akıllardaki en büyük soru işareti ise şu. Yeni bir Hogwarts gerçekten mümkün mü? HBO'nun Harry Potter serisi her kitabı bir sezon olarak işleyerek sinema filmlerinin atladığı detaylara odaklanmayı vaat ediyor. John Lithgow'un Dumbledore olarak seçilmesi usta bir karar, zira Dumbledore'un hem babacan hem de gizemli tarafını yansıtabilecek bir oyuncu. Fakat Severus Snape karakterini yani Papa Esidu adlı siyahi oyuncumuzun Snape'i canlandırması ise çok tartışılan konulardan biri. Şimdi burada tabii ki en büyük sıkıntı şu. Hani hem dizinin yapımcıları kitaplara odaklanacak diyor olsalar da Snape gibi bir karakteri bir anda radikal bir değişiklikle siyahi yapmaları işi tatsız hale getiriyor. Keza aynı hareketi Potter'ın kendisine de yapıyorlar. Yine böyle yanaklı manaklı bir abiyi kullanıyorlar. Yani eğer kitapları gerçekten referans alıyorsanız biraz lafınızın arkasında durun. Daha böyle sıska zayıf bir elemanı Harry Potter yapın derim. Hermione bir tık daha olurunda gözüküyor. Ron keza burnundaki izine kadar bence gayet güzel işlenmiş vesaire. Ama Snape kısmıyla alakalı gerçekten kafada çok ciddi soru işaretleri var. Bence izleyiciler tarafından içine alınılamayacak adam ciddi anlamda oyunculuk parçalıyor olsa dahi. Fakat şunu da unutmamalıyız ki Nick Fury de bir zamanlar beyazdı ve Samuel L. Jackson bu rolü üzerine dikilmiş bir takım elbise gibi giydi. Yani tabii eğer oyuncu Snape'i o içsel işkencesini ve gizemini verebilirse renginin belki de bir önemi kalmayacak. Ama dediğim gibi bunu gerçekten kabul etme tarafında insanlar çok ciddi anlamda zorlanacak. Hatta ve hatta Snape oynayan Papa abimizi ve hatta yakınlarına tehdit mesajları, işte seni öldürürüz, aileni öldürürüz gibi çok ciddi anlamda işin içine ırkçılığın da girdiği söylemler yapıldı maalesef. Dizinin asıl başarısı ise Harry, Ron ve Hermione arasındaki o organik bağı yaşlarına uygun oyunculuklarla tekrar kurabilmesinde yatacak gibi duruyor. Tema olarak da böyle çok cıvıl cıvıl, cafcaflı vesaire şekilde de fragmanda bir şeyleri yansıtmıyor olmaları bir yandan yeni jenerasyona göz kırparken bir yandan da ama bu kitaplarla beraber büyümüş, bu filmlerle beraber 30'lu yaşlarına gelmiş, 40'larına merdiven dayamış kişilere de sanki böyle göz kırpıyor gibi hissettiriyor. Efendim konuş bitmiyor, bilmem farkında mısınız? Çünkü dediğim gibi bu 2 ay içerisinde gerçekten üstümüze kürekle içerik attılar. Şimdi işin biraz da karanlık ve epik boyutlarına değinelim istiyorum. Burada bahsetmek istediğim 2 konu var. Birincisi
Spider-Noir, diğeri ise Dune Part 3. Popüler kültürün daha sanatsal ve olgun tarafına geçtiğimizde karşımıza Nicolas Cage ve Denis Villeneuve çıkıyor. Spider-Noir, Nicolas Cage'in en garip rolü diyebilirim. Cage'in 30'ların New York'unda büyük buhran döneminde bir özel dedektif olan Ben Reilly, yani Peter Parker değil, olarak izlenecek. Dizinin hem siyah beyaz hem de True Who, yani Technicolor versiyonlarında olması görsel bir şölen vaat ediyor bence. Cage'in karakteri %70, Humphrey Bogart %30 Bugs Bunny olarak tanımlaması dizinin ne kadar absürt ama bir o kadar da stil sahibi olacağını göstergesi. Bu Spider-Man binaların arasında süzülen bir genç değil, siperlerde savaşmış, hayatın sillesini yemiş, alkol ve gizem kokan bir adam. Nicolas Cage'i oldum olası çok fazla sevmem. O ayrı bir konu ama oyunculuk noktasında gerçekten güzel başarıları da var. Bunu daha önceden de Spider-Man'in animasyon filminde seslendirmiş olmasından kaynaklı bence güzel bir adama kapı araladılar. Al abi hadi buyur hakkını ver rolün dediler. Ne diyelim, umarım elini yüzüne bulaştırmaz ama çok bulaştıracağını düşünmüyorum açıkçası. Gelelim Dune Part 3'e, Dune Messiah ve Paul'un sonu kısmına. Denis Villeneuve Dune Part 3 ile Paul Atreides'in trajedisini tamamlıyor. Fragmanlardaki o meşhur Stoneburner, yani atomik silah patlaması, Paul'un fiziksel olarak kör kaldığı ama kehanet yeteneğiyle dünyayı daha net gördüğü o anı temsil ediyor. Jason Momoa'nın Hate adında bir Gola olarak geri dönmesi, Paul'un zihinsel dengesini bozmak için tasarlanmış bir oyun. Film 61 milyar insanın ölümünden sorumlu bir tiranın kendi yarattığı efsaneden kaçmaya çalışırken çöle yürüyüşünü konu olacak. Villeneuve bu filmi bir destansı kapanış olarak pazarlıyor. Zira kitap serisi buradan sonra çok daha garip yerlere de gidiyor. Ama tabii bize sinematik anlamda birinci ve ikinci filmin vermiş olduğu kaliteli içeriğin ben bir tık daha üst çıtaya konulacağını düşünüyorum. Tabii ki bir Lord of the Rings kadar olmuyor. Her ne kadar evreni çok aşağı kalır noktada olmasa da değinmiş olduğu temalar, din, politik vesaire gibi konulara parmak sokuyor olması, güzel olmasıyla beraber aynı vibe'ı aynı kitleye ulaşamıyor. Ne diyelim? Umarım 3. partla beraber kendini kült filmler noktasına bir şekilde taşımayı başarır. Şimdi gelelim son olarak eski dostların ve yeni konseptlerin dünyası, bir de onlara göz kırpmak, bir mercek tutmak istiyorum. Burada benim en çok hype'landığım nokta The Mummy 4, yani Brendan Fraser'ın muhteşem geri dönüşü. Brendan Fraser ve Rachel Weisz yaklaşık 20 yıl sonra Rick ve Evelyn O'Connell rollerine geri dönüyor. Radio Silence, Ready or Not ve Scream yönetmenleri kendisi. Ekibinin yöneteceği film 1999 yapımı orijinal filmin o modern Indiana Jones havasını geri getirmeyi hedefliyor. Bu bir reboot değil. Gerçek bir devam filmi olacak. 2028 vizyon tarihi uzak görünse de Brendan Fraser'ın son dönemdeki başarısı bu projeyi yılın en çok beklenilenlerden birisi yapıyor. Hele ki o Balina filmiyle adam tekrardan küllerinden yeniden doğdu. Garibimin zaten yaşamış olduğu travmaları vesaireleri de ayrıyetten bir kenara koyunca adamın kariyerini sırf dik duruş sergilemesinden kaynaklı yiyip bitirenlere çok güzel bir kapak yapıyor bence. Mummy'yi de tekrardan böyle bir Tom Cruise'larla falan bir şeyler yapmaya çalışmışlardı. Saçma sapan bir noktaya götürmeye çalışmışlardı. Bence Brandon abimizle beraber tekrardan böyle bir eskiye de şapka çıkarak, ki gerçekten bakın o dönemlerde taze bu filmi izleyenler beni çok iyi anlayacaktır. Bir tarihçi olarak hatta bunu söylüyorum bakın. Ben o dönemde tarihçi değil arkeolog olmayı çok istiyordum. Bizden bir önceki jenerasyon için bunu pek tabii Indiana Jones gerçekleştirmişse bizim jenerasyon için de bu istek ve arzuyu, bu mesleğe karşı olan tutkuyu, arzuyu The Mummy serisi, mesela ikonik Imhotep karakteri falan filan canlandırmıştır. Bir Mısır hayranıyım aynı zamanda. Umarım tekrardan işin içinde Imhotep'in de falan böyle tekrar oldu. Hatta belki ufaktan Scorpion Kings'e tekrardan bir bağlanarak böyle Dwayne Johnson'ı da işin içerisine katarlar falan da böyle bütün seriyi tekrar bir elden geçirerek güzel bir saygı duruşuyla beraber final haline getirirler. Ben böyle bir şey olursa gerçekten çok sevinirim. Zira aradan 20 yıldan fazla bir süre geçtiğinden kaynaklı o kısımla alakalı bazı şeyleri doldurmaları gerekecek. Bununla beraber hikaye bir şekilde o 20 yıl sonrasındaki
bir konuya bağlanması gerekecek. Bana sanki dediğim gibi böyle tekrar bir antik Mısır'a, İmhoteplere, mumyalara falan filan işi götürecekmiş gibi geliyor. Hani böyle yeni bir antin kuntin işte şurada da mumya varmış, burada da mumya varmış gibi. Çünkü bunu işte Çin mumyasıydı vesaireydi falan diye yaparak Jetli'ydi herhalde ya. Onunla falan yapmaya çalıştılar. Olmadı abicim. Yani bu işin özü Mısır. Mısır dediğim mi mumya. Mumya dediğim mi İmhotep. Tekrardan bir oraya bağlayın da şu işin tadı damağımızda kötü olarak kalmasın. Tekrardan ağzımızın tadı bir şenlensin. Son olarak arkadaşlar benim çizgi roman dünyasında özellikle DC'ci olduğumu bilenleriniz var. DC evreninde de koyu bir Batman fanıyım. Zaten arkamda bunu kanıtlıyor. Üstümdeki tişört de bunu kanıtlıyor. Batman'i bir kenara koyacak olursak arkadaşlar benim için DC evreninde ikinci bir önemli karakter varsa bu da Hal Jordan'lı Green Lantern'dır. Bunun hakkı maalesef beyaz perdede bir türlü verilemedi. Ryan Reynolds'la beraber denenen o Green Lantern faciasını da unutacak olursak asla ama asla elimizde bir Green Lantern'la alakalı ciddi bir geri dönüt olmadı. Superman filminde alternatif Green Lantern denediler. Tartışılır. Kimilerinin en sevdiği Green Lantern'mış. Hal Jordan falan dururken ne alaka onu da anlamıyorum ama benim adamım Hal Jordan'dır arkadaşlar. Bunun açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Şimdi DC evreninde bir diziyle beraber Hal Jordan'ın da işin içinde olduğu bir polisiye Lantern içeriği gelecek gibi fragmanı izledik. Onunla alakalı da konuşmazsak olmaz. James Gunn'ın DC evrenindeki Lantern dizisi alışık olduğumuz o parlak süper kahraman dizilerinden biri olmayacak gibi. Hal Jordan yani Kyle Chandler ve Jon Stewart, Aaron Payer dünyadaki küçük bir kasabada karanlık bir gizemi araştıran iki uzay polisi olarak karşımıza çıkacak. Dizi daha çok True Detective ve Watchmen, o HBO'daki diziden bahsediyorum. Onların havasında ağırbaşlı ve gizem odaklı bir yapıya sahip gibi gözüküyor. Kyle Chandler'ın umursamaz Hal Jordan ile Aaron Pierce'ın kuralcı Jon Stewart arasındaki mentor-öğrenci ilişkisi dizinin kalbini oluşturacak gibi. Buna da bir şans vermekte fayda var diye düşünüyorum. Aman bayağı bir konuştum. Videoyu çekerken zaman zaman telefonda hafıza kalmadı arkadaşlar. O yüzden hani kadrajda falan böyle farklılıklar fark ettiyseniz ara ara videoyu durdurup yedeklemek durumunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Neyse artık toparlayalım. Daha bunun bir de kurgusu var. Gözüm korkmaya başladı bile şimdiden. Şöyle bir toparlayacak olursak. Aşağı yukarı 60 sayfalık notlarımı bu şekilde size özetleyebilirim. 2 aylık sessizliğimde dünya yerinde durmadı tabii ki. Aksine 2026 yılı tarihin en büyük popüler kültür yılına dönüşmek için hazırlanmış gibi hissettirdi. Marvel'ın Doctor Doom hamlesinden Westeros'un mütevazı şövalyelerine, Kratos'un fiziksel sancılarından Harry Potter'ın yeni yüzüne kadar her şey popüler kültürün bir döngü içerisinde olduğunu ama bu sefer daha teknolojik, daha cesur ve bazen de daha tartışmalı kararlar aldığını gösteriyor bence. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Bu uzun videonun da sonuna geldik. Eğer gerçekten baştan sona kadar izlediyseniz bu benim için gerçekten çok anlam ifade ediyor. Tekrar YouTube'a geri dönmeme, şu kameranın karşısına oturmama sizler vesile oluyorsunuz. O yüzden bir yorumunuzu, bir like'ınızı alırım. Hele bir de bir abone ol butonuna 2 saniyenizi ayırıp tıklarsanız gerçekten tadından yenmez. 2000 aboneye az kaldı ve şunu söylemek istiyorum. Artık mümkün mertebe gerçekten ara vermek de istemiyorum. Hayatıma bir şeyler oturmaya başladığından da kaynaklı. Artık buralarda olmaya özen göstereceğim. Bu takip etmiş olduğum içeriklerden detaylar geldikçe, sızıntılar arttıkça yine her kareyi, her pikseli tek tek incelemeye çalışacağım. Sizler için ve sizlerle beraber. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.